Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir çanta modeli ile karşınızdayım. Çok aranan bir model bu arkadaşlar. Geniş hacimli, büyük makron bir çanta. İsterseniz kağıt ipten de örebilirsiniz, rafya ipten de örebilirsiniz arkadaşlar. Gayet şık, gayet güzel bir çanta. Hemen yapımına başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Abone ol butonundan sonra katıl butonuna tıklayarak aileme katılabilir, ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Lütfen hemen şimdi beğen butonuna tıklayıp bir de yorum yapın arkadaşlar. Hatta birkaç tane yorum yaparsanız çok sevinirim. Sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Facebook ve Instagram hesaplarım var arkadaşlar. Suna Ütopya yazarsanız çıkar karşınıza. İki hesabımı da takibe almanızı istiyorum. Çantamızın boyutlarına bakacak olursak arkadaşlar şöyle yandan baktığımız zaman 43 santim ve boyuna bakalım. Bu da 26-27 santim kadar büyük bir çanta arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle malzemelerimi göstereyim size. Şöyle bir ipim var. 2 milimlik bir ip. Simli ip arkadaşlar. Sütlü kahve tonlarında. Markası Hobby Trend. Makrome. Bunu ekran alabilirsiniz arkadaşlar. Ve milimine bakalım. 4 numara 2 milim. Görüyor musunuz? Evet. Bu da Eliza'nın siyah ipi arkadaşlar. Bu da 1,4 milimlik olduğunu düşünüyorum. Eliza Tekstil Makrom. Bunu da ekran alabilirsiniz. 2 tane ipimiz var bu şekilde. Tığım ise 3,5 milimlik. Markası Tulip arkadaşlar. Tulip. Bunu da ekran alabilirsiniz. Bu gayet kaliteli, sağlam bir tığ. Ben genelde bununla örüyorum. Size de tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlıyoruz. Toplamda 100 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6. Evet, toplamda 99 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi ilmek alıyorum. 1 2 üçüncüye ikili trabzan yapıyorum. Tamam arkadaşlar, bakın. 1 2 3 batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. 3 tane ilmeğim var. Önce ikisini örüyorum. Sonra ikisini örüyorum. Trabzan yapmış oluyorum. İkili trabzan diyoruz biz buna. Tekrar ilmeğimi doluyorum. Sıradaki zincirin içerisine batıyorum. İlmek çıkarıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Sıradakine batalım. İkili trabzan yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün zincirlerin içerisine ikili trabzanlar yapalım. Sıranın sonuna kadar örelim, gelelim. Evet, 98 ve son olarak 99. trabzanımı ördüm. Toplam 99 tane trabzanım var. Bir tane zincir çekiyorum ve işimi geriye doğru çeviriyorum. Şimdi burada modelimizi kuralım arkadaşlar. İlk sık iğnenin içerisine batıyorum. Bakın, ilk sık iğnem burada. Tamam mı? Battım. İlmek çıkarıyorum ve bunu direkt kaydırmayla örüyorum. Direkt çıkarıyorum bunu. Ondan sonra ilmek doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Ve tekli trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir sonrakine tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzan ne arkadaşlar?
İplerimizin üçünü birlikte tek seferde çıkarıyoruz. Buna biz tekli trabzan diyoruz. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi tek seferde çıkarıyorum. Sonra ilmek doluyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Evet. Bir tane kaydırma, bir tane tekli trabzan. Bu şekilde. Sıradaki trabzanın tepesine kaydırma yapıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine tekli trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir tane kaydırma yapıyoruz. Bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Bir tane kaydırma, bir tane tekli trabzan. Evet, bu şekilde sıramızın sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. 2 tane trabzanım kaldı. Birini tekli trabzan yaptım ve son olarak kaydırma yapıyorum. Kaydırmayla başladım, kaydırmayla bitirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar şeridimiz. Şimdi işimizi arkaya doğru çevirelim. Şöyle. Görüntümüz bu arka tarafta. Şimdi arkadaşlar ilki kaydırma görüyorsunuz. Kaydırma olan yere ben tekrar kaydırma yapacağım. Bakın. Batıyorum. İlk kaydırma yerine ipimi buradan kaydırma yaparak çıkarıyorum. Sonra tekli trabzan yapacağım. Tekli trabzanımı şuraya arkadaşlar görüyor musunuz? Hemen sıraya. Şöyle. Şuraya kaydırma. Kaydırma olan yere kaydırma yapıyorum. Tekli trabzan olan yere tekli trabzan yapıyorum. Sıradakine kaydırma. Tekli trabzan olan yere tekli trabzan. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar örelim arkadaşlar. Tekli trabzan olan yere tekli trabzan yapalım. Kaydırma olan yere kaydırma yapalım. Ön tarafta görüntümüz bu. Arka tarafta görüntümüz bu. Sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Evet, sıra sonundayız arkadaşlar. Tekli trabzanımız var. Son olarak kaydırmamız var. Evet. Bir tane zincir çekip işimizi geriye doğru çeviriyoruz. Birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar yani bir tane sıra gibi görünüyor. Görüyor musunuz? Bu 2 sıra aslında ama bir sıra gibi görünüyor. Tekrar kaydırmayla başlıyorum. Ve tekli trabzanla devam ediyorum. Kaydırma yapıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Kaydırma. Bu şekilde arkadaşlar. Kaydırma olan yeri kaydırma, tekli trabzan olan yeri tekli trabzan yapıyorum. Sıramızı şaşırmayalım. Yoksa bir karışıklık olabilir arkadaşlar. Bu şekilde toplam 6 tane sıramız olacak. 3. sıradayız. 6 sıra yapalım, gelelim. Bir gidiş, bir geliş, bir gidiş, bir geliş, bir gidiş, bir geliş yaptık. Toplam 6 tane sıramız var. Şimdi bir sıra sık iğne gidelim. Zincir çektik arkadaşlar. Sıradaki sık iğneye kaydırmaya batıyoruz ve sık iğne örüyoruz. Sıradaki tekli trabzana batıp sık iğne örüyoruz.
Bu sıramızda olduğu gibi bütün boşluklara sık iğne örelim. Sıranın sonuna kadar bu şekilde sık iğnemizi örelim, gelelim. Buradaki son sık iğnemizi de örelim ve ip değiştirelim. Şimdi siyah ipi bırakacağız ve renkli ipimizi kullanacağız arkadaşlar. Bir tane zincirle buraya sabitliyorum. İşimi geriye doğru çeviriyorum. İlk sık iğnemin içerisine batıyorum ve burada sık iğne yapıyorum. Şimdi bu iplerimizi iyice sıkalım. Şu siyah ipimizi koparalım. Evet, sık iğne ile başladık. Sık iğne ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bir sıra boyunca sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Bir tane zincir çekip işimizi geriye doğru çeviriyoruz. Şimdi arkadaşlar trabzan öreceğiz. O yüzden bir tane daha zincir çekelim. Ben bu çektiğim zincirleri trabzan olarak saymadığım için hemen ilk sık iğnemin içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Tamam mı? Bunu trabzandan saymıyorum. Batırıp ikili trabzan yapıyorum. 2. Sıradakine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir sıra boyunca sıramızın sonuna kadar ikili trabzanlar örelim. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, sıramızın sonuna geldik. Son trabzanlarımızı da örelim. Bir, iki tane zincir çekip işimizi geriye doğru çevirelim. Yine trabzan yapacağız arkadaşlar. Bu sırayı da ikili trabzan öreceğiz. 2 zincir çektik ve bu zincirlerimi trabzandan saymıyorum arkadaşlar. İlk trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde bütün trabzanların tepesine ikili trabzan yapıyorum. Evet, sıramızın sonuna kadar trabzanlarımızı örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, sıramızın sonundayız. Son trabzanımızı da örelim. Bir tane zincir çekip işimizi geriye doğru çevirelim ve bu sırada sık iğne örelim. İlk trabzanın tepesine batıp sık iğneme başlıyorum. 1 2 saymayalım, gerek yok. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim, gelelim. Arkadaşlar, sıramızın sonundayız. Sık iğnemizi örelim. Bir tane zincirle geriye doğru dönelim. Yine modelimizi kuracağız arkadaşlar. Model kurulumunu siyah ipte şurada göstermiştim. Şimdi yine tekrar model kuracağız. İlk sık iğnemizden kaydırma yapıyoruz. İkincisini tekli trabzan yapıyoruz. Sıradakini kaydırma yapıyoruz. Bir sonrakini tekli trabzan yapıyoruz. Sıradakini kaydırma yapıyoruz. Bir sonrakini tekli trabzan. Kaydırma yapıyoruz.
Bir sonrakini tekli trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, sıramızın sonundayız. Son sık iğnemizi de örelim. Bir tane zincirle işimizi geriye doğru çevirelim. Şimdi bu noktada tekrar modelimizi öreceğiz arkadaşlar. Bir tane kaydırma yapıyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum. Yani olduğu gibi çıkarıyorum bundan. İkincisini tekli trabzan yapıyorum. Bir tane kaydırma, bir tane tekli trabzan, bir kaydırma, bir tekli trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Evet, sıra sonundayız. Tekrar tekli trabzan örüyoruz ve son olarak bir tane kaydırmamızı yapıyoruz. Bir zincir çekip işimizi geriye doğru çeviriyoruz. Görüntümüzü görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi tekrar ikinci sırayı yapalım. İlki kaydırmaydı biliyorsunuz. Tekrar ilkini kaydırma olarak yapıyorum. İkincisini tekli trabzan olarak yapıyorum. Sıradakine kaydırma yapıyorum. Bir sonrakine tekli trabzan yapıyorum. Kaydırma. Bir sonrakine tekli trabzan. Sıradakine kaydırma yapıyorum. Bir sonrakine tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 10 sıra örelim. Birinci sırayı ördük. Bu ikinci sıramız 10 sıra örelim. 5 dişimiz olacak. Gelelim. Evet arkadaşlar 10 sırayı ördüm. 2, 4, 6, 8 ve 10. Şimdi burada bir sıra yine sık iğne öreceğiz. Kaydırmanın tepesine sık iğne yapıyorum. Tekli trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde sık iğneler örüyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim. Gelelim. Evet, sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi ördük arkadaşlar. Şöyle sonuncusunu da örelim. Bir tane zincir çekip işimizi geriye doğru çeviriyoruz. Şimdi burada tekrar evet bir sıra daha sık iğne örelim. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurada yaptığımızın aynısını üstte de yapıyoruz. 2 sıra sık iğne örmüştük. Şimdi ikinci sıra sık iğnemizi örüyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim. Gelelim. Son bir tane sık iğnemiz kaldı. Onu da örelim. 2 tane zincir çekip işimizi geriye doğru çevirelim. Bu noktada ikili trabzanlar yapacağız. Şuradayız arkadaşlar, görüyorsunuz. Burada ikili trabzan var. Şimdi 2 tane zincirimiz saymıyorum. Trabzandan saymadığım için ilk sık iğnenin tepesine trabzan örüyorum. Bu sıramızda sıra sonuna kadar ikili trabzanlar öreceğiz. Sıramızın sonuna kadar örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna kadar geldik. Şimdi 2 tane trabzanımız kaldı. Onu da örelim.
Şimdi bir ve iki tane zincir çekip işimizi geriye doğru çevirelim. Bu noktada tekrar bir sıra daha sık trabzan öreceğiz arkadaşlar. İlk trabzanımızın tepesine batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Evet, sıramızın sonuna kadar ikili trabzanlarımızı örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna kadar trabzanlarımı ördüm. Bir tane zincir çekiyorum ve işimi geriye doğru çeviriyorum. Bu sırada sık iğneler öreceğim. İlk trabzanımızın tepesine batıyoruz ve sık iğne örüyoruz. Evet, bu şekilde sıramızın sonuna kadar sık iğneleri örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, sıramızın sonuna kadar ördük. Şimdi siyah ipimizi alıyoruz ve başta şu yapmış olduğumuz şeridin aynısını buraya da yapıyoruz. Siyah ipimizi bir tane zincir çekelim. İşimizi geriye doğru çevirelim. Ve sık iğneler yapacağız. Şuradan şu ipimizi keselim arkadaşlar. Bu iple işimiz kalmadı artık. İlk sık iğnemizi örelim. Ondan sonra sırayla tek tek her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne örelim. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, sıramın başındayım. Şimdi tekrar model kurulumunu yapacağım. Buradaki gibi ikinci sırada modelimizi kuracağız. Bir tane kaydırma yapıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir tane kaydırma. Bir tane kaydırma. Bir tane tekli trabzan. Kaydırma. Tekli trabzan. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar örelim. Daha sonra arkadaşlar bakın arkada sıramız oluştu. Görüyorsunuz. Şimdi şurada yaptığımız gibi burada 6 tane sıra öreceğiz. 6 sıramızı örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi bu taraftan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 örmüşüm. Şöyle baktığınız zaman buradaki trabzanlarımız düz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burası ön tarafımız. Çantamızın ön tarafı. Burası birbirine benzemesi gerekiyor. Trabzanımızın önü ve burası da trabzanımızın önü olacak. 3 tane sıramız var. 3 tane sıramız var. Şimdi arkadaşlar tekrar trabzan öreceğiz. Bir tane zincirimiz vardı. Bir tane daha zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya, hani kaydırma yaptığımız noktaya batıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki tekli trabzan yaptığımız yere batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Kaydırma olan yere batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekli trabzan olan yere batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar ikili trabzanlar yapıyoruz. Örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna kadar
Trabzanlarımı ördüm. Bir tane zincir çekip ipimi burada koparıyorum. Evet arkadaşlar, ben bu parçamı bitirdim. Bu şekilde görünüyor. Şu noktadan tam diğer köşe noktasına kadar toplam 99 tane trabzanım var arkadaşlar. 99 tane trabzanımı 3'e böldüm. 17 tane tam ortada trabzanım var. Taban için 17 tane. Bu tarafta 41 tane ve bu tarafta 41 tane trabzanım var. Toplam 99 tane arkadaşlar. Şimdi biz şu noktaya taban yapacağız. Daha sonra da kenar körüğünü yapacağız. 17 sık iğne ile yapacağız arkadaşlar. Şimdi 18 tane zincir çektim arkadaşlar. 17 tane sık iğnem olacak. Birinciye değil, ikinciye batıyorum ve sık iğne örüyorum. Toplam burada 17 tane sık iğnem olacak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 son olarak 17. Bir tane zincir çekiyorum. Geriye doğru dönüyorum. Tekrar 17 tane sık iğne yapıyorum. İlk sık iğneme batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 şeklinde. Bu şekilde toplam 8 tane sıra öreceğiz arkadaşlar. Birini ördük. İkinci sıramızdayız. Toplam 8 tane sıramız olacak. Örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, toplam 8 sıra yaptım. 2, 4, 6 ve 8. Şimdi bir tane zincir çektim ve bulunduğum noktaya, şuraya, tamam mı? Hemen şuraya yapalım. İlk sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şimdi şu tepe noktasına 2 tane yapıyorum. 9 tane bu tarafta olmuş oluyor. Şimdi buraya bir tane daha yapıyorum. Aynı noktaya baştan sayıyorum. 1 2. Şimdi buraya 2 tane yaptık ya arkadaşlar. Biri bu tarafın, şu da diğer tarafın. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 tane sıramız oldu. Şimdi aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. 1 bu tarafı yapıyoruz şimdi. 2 3 4 ipimizi alttan kaybediyoruz. 5 6 7 8 son olarak buraya da 9. Bir tane zincir çekiyorum. İşimi geriye doğru çeviriyorum. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? 4 sıra taban yaptık. Şimdi bir sırada kenar körüğünü yapıyoruz. Kenar körüğünü yaptık. Şimdi körüğün ikinci sırasındayız arkadaşlar. 1
2. Bu şekilde tek 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 saymanıza gerek yok arkadaşlar. Eksiltme artırma yapmamaya çalışın. Tek tek sık iğnelerinizi örün. Yine de sayalım. Sizin için kafa karışıklığı olmasın. 2, 4, 6, 8, 9. Anne bak gördü. Çok güzel olmuş. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, son olarak 35. Tek sıra olmasına önem gösterin arkadaşlar. Bir tane zincir çekip geriye doğru dönüyorum ve bu şekilde toplam 9 sıra örelim, gelelim. Şuradakiyle birlikte 9 tane sıramız var. Tamam mı? Şimdi şurada bir tane şöyle bitirdik arkadaşlar. Bir tane siyahla zincirimizi çekeceğiz. Siyah ipimizi alalım. Bu şekilde zincirimizi çekelim. Şimdi geriye doğru dönelim arkadaşlar ve ilk sık iğnenin içerisine sık iğne örelim. Şuradaki ipimizi de keselim. Krem ipimizi. Tek tek sık iğneler örelim siyahla. Şöyle. Bu sırayı sık iğne olarak örelim. Gelelim. Evet, sıranın sonundayız. Son sık iğnemizi de örelim. Bir tane zincir çekip işimizi geriye doğru çevirelim. Yine model kuracağız arkadaşlar. İlk sık iğnemizin içerisine batıp bir tane kaydırma yapıyoruz. Ondan sonra tekli trabzan yapıyoruz. Kaydırma yapıyoruz. Tekli trabzan yapıyoruz. Kaydırma, tekli trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet, sıramızın sonundayız. Şimdi tekli trabzanımızı yapıyoruz. Son olarak kaydırmamızı yapıp bir zincir çekiyoruz ve işimizi geriye doğru çeviriyoruz. Sıramıza kaydırmayla başlıyoruz arkadaşlar. Kaydırmayla bitirdiğimiz için kaydırmayla başlıyoruz. Bir tane kaydırma yapıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Kaydırma olan yerlere kaydırma, tekli trabzan olan yerlere tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı örelim. Toplamda bu sıradan 6 tane öreceğiz arkadaşlar. Şu an ikinci sıramızdayız. Toplam 6 sıra örüp gelelim. Evet arkadaşlar, ben burada toplam 6 sıra modelimi ördüm. Şöyle arkadaşlar, nasıl sayacaksınız biliyor musunuz? Bir sıra normal bir şekilde sık iğnemizi ördük. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde sayıyoruz. Şimdi sıramız bitti. Krem ipimizi alalım. Krem ipimizi bağlayalım hemen. Ve siyah ipimizi buradan keselim. Şöyle bir döndürüp ilk sık iğnemizi yapalım.
Sonra siyah ipimizi keselim. Şöyle batıyoruz. Bir tane sık iğne örüyoruz. Siyah ipimizi buradan kopardık arkadaşlar. Tek tek sık iğneler örüyoruz. Tamam mı? Birinci sıramızda zaten hep sık iğne örüyoruz. Ondan sonra modelimizi kuruyoruz. Şimdi bu sık iğneyi sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Sonuncusunu da örüyorum. Bir tane zincir çekip geriye doğru dönüyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar modelimi kuracağım. Biliyorsunuz artık modeli kurmaya bir tane kaydırma yapıyorum. Bir tane tekli trabzan, bir tane kaydırma, bir tane tekli trabzan. Arkasını döndüğümüz zaman da tekli trabzanların üzerine tekli trabzan, kaydırmaların üzerine kaydırma yapıyoruz. Şimdi bu şekilde toplam 8 sıra örelim arkadaşlar modelimizi. Birinci sırayı başladık. Sonra 7 sıra daha örelim. Toplam 8 sıra örüp gelelim. Evet arkadaşlar, ben 8 sıramı ördüm. Şununla birlikte 9 sıra arkadaşlar sayalım. Bir sıra sık iğnemiz var. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 9 sıra ördük arkadaşlar. Şimdi siyah ipimizi bağlayacağız. Ve şunun aynısını şuraya yapacağız. Siyah ipimizi takalım. Şöyle bir tane sık iğne ile takıyorum. İyice sıkalım. Şu ipimizi keselim arkadaşlar. Elimiz ayağımıza dolanmasın. Kaldıralım ortalıktan. Bir tane zincir çektik. Geriye doğru döndük ve ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Tamam mı? Şimdi şuraya sık iğneler yapıyoruz. Sırayla. Bu sıramız sık iğneler örülecek. Diğer sıramızda da modelimizi kuracağız yine. Bu şekilde sık iğnelerimizi örelim, gelelim. Evet, sıramızın sonuna kadar ördük. Son sık iğnemizi de örelim. Bir tane zincir çekip işimizi geriye doğru çevirelim. Şimdi yine model kuracağız arkadaşlar. Aynı modeli yapacağız. Bir tane sık iğne, bir tane tekli trabzan. Pardon, kaydırma arkadaşlar. Bir tane kaydırma, bir tane tekli trabzan. Bir tane kaydırma, bir tane tekli trabzan. Bir kaydırma, bir tekli trabzan. Şimdi bu şekilde arkadaşlar toplam 6 sıra örelim. Örelim, gelelim. Şimdi arkadaşlar ben siyahtan da 7 sıra ördüm. Şöyle bakalım. Birinci sıramız sık iğne. Sonra model 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra modelimiz var. Şimdi tekrar şurayı yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ipimizi takalım arkadaşlar. Şöyle sıkıca bağlayalım. Bir tane zincir çekelim. İşimizi geriye doğru çevirelim. Şu ipimizi yine koparalım arkadaşlar. Siyah ipimizi. Tamam. Bu noktada sık iğne yapıyoruz. 1. Ya saymanıza gerek yok arkadaşlar. Tek tek sık iğneler yapalım. Evet. Şimdi bu sık iğneden tam 9 sıra öreceğiz arkadaşlar. 9 sıra şuradaki gibi. 9 sıra sık iğne örelim. Gelelim.
Evet arkadaşlar, ben sıramı bitirdim. Tam 9 sıra ördüm. 2, 4, 6, 8. Bir tane de burada var. 9. Tamam mı? 9 tane sıramız var. Bu şekilde görünüyor kenarımız. Şimdi kenar tarafını, şurasını arkadaşlar siyah sık iğne ile geçeceğim. Şuraya batıralım iğnemizi. Şu iplerimizi arka tarafa atalım. İplerin hepsini arkadan yürüteceğiz arkadaşlar bu arada. Tamam mı? Hepsini kaybedeceğiz. Şuradakileri de, buradakileri de. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibine bir tane sık iğne. Ondan sonra hepsine tek 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 sık iğneler yapacağım siyah ipimle. Şuraya. 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 Böyle arkadaşlar tek tek yapalım. İki, 4, 6, 8, 9. Şu aşağı kadar arkadaşlar toplam 41 tane. Şu noktadan şu noktaya 41 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi şuraya batıyorum. Tamam mı? Şuraya. Her bir şuraya, mesela şurası 7 taneydi ya arkadaşlar. Buraya 7 tane. Burası 9'du ya. Buraya 9. 7. Bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Bakın şuraya. Buraya. Bakalım. 2, 4, 6, 7 oldu. Tamam. Şimdi şuraya. Bir tane zincir çekeceğim. Şimdi şöyle göstereceğim size arkadaşlar parçamı. Böyle görünüyor. Bakın. Bu şekilde. Şimdi diğerini öreceğim. Şimdi şurada size dikmeyi göstermek istiyorum. Çantamızın düz tarafı şu taraf arkadaşlar. Nasıl anlıyoruz? Şöyle trabzanlarımızı görüyorsunuz. Trabzanlar düz bir şekilde duruyorlar. Arkası böyle göründüğü zaman ters. Şöyle düzgün göründüğü zaman düz arkadaşlar. Şöyle burası bizim düzümüz. Tersini çevirelim. Burası da tersimiz. Tersi. Şöyle koyun arkadaşlar. Üstüne koyun. Burası ağız kısmı. Burası ağız kısmı. Şöyle koyun. Bir iğnem var bu şekilde. Bu işler için kullandığım. Şimdi ipimizi iğnemizden geçirelim. Biraz uzatalım. Şimdi dikelim. Arkadaşlar bakın. Buranın tersi, bak bizim tersimiz burası. Tamam mı? Çantamızın ters tarafı. Şöyle batıyoruz. Ve burası da iç taraf düz. Düzler karşılıklı gelecek. Tersler de böyle. Şurayı şöyle bir birbirine bağlayalım. Şurayı yakalım arkadaşlar, sökülmesin. Uçların hepsini yakalım. Şimdi dikişimize geçelim arkadaşlar. Şöyle bunu böyle alttan yürütelim. Şimdi arkadaşlar buranın iki lobunu alıyorum. Bakın iki kanadı alıyorum. Şurada iki kanadı da alıyorum.
Ve karşının her iki kanadını da alıyorum. Tamam mı? Karşılıklı. Şöyle geçiriyorum. İpimi tekrar bu tarafa alıyorum. Sıradaki iki kanadı alıyorum ve karşının iki kanadını alıyorum. Tekrar dikiyorum. Sırayla bakın, iki kanadı alıyorum. Her iki kanadı. Karşının her iki kanadını alıyorum. Bakın. Tamam mı? Şöyle arkadaşlar göstereyim size. Bakın, burada iki kanat, karşıda iki kanat. Her iki kanadı da alıyorum. Buradaki iki kanadı alıyorum. Karşıdaki iki kanadı alıyorum. Bakın. 2, 4. Bu ipimi alttan yürütüyorum. Temizliyorum iplerimi. Şöyle sıradaki iki kanadı alıyorum ve bir sonraki iki kanadı. Her iki kanadı alıyorum ve karşıdakinin her iki kanadını alıyorum. 4 tane kanadım var. Karşılıklı olarak tek tek örelim arkadaşlar. Sayılarımız denk gelecek biliyorsunuz. 91 tane orada sayımız var. 91 tane de karşıda sayımız var. Bunların hepsini birbirine denk gelecek şekilde dikeceğiz. İki kanat ve karşının her iki kanadı. Buranın iki kanadı ve karşının her iki kanadı. Bakın, buradaki iki kanadı alıyorum ve karşıdaki iki kanadı alıyorum. Şöyle dikelim arkadaşlar, şuraya kadar gelelim. Bakın arkadaşlar, tam denk geldi. Şu an ayracın olduğu yerdeyim ve şu an tam köşedeyim. Buraya bir tane şöyle bir düğümle kapatalım ki biraz sıkı olsun. Evet, şimdi şöyle devam ediyoruz dikmemize. Böyle arkadaşlar. Şöyle, tamam mı? Şöyle. Daha sonra da şöyle dikmeye devam edeceğiz. Bu şekilde. Bakın. Böyle olacak. Böyle olduğu gibi dikelim, gelelim. Şimdi arkadaşlar, sonuncusunu da diktik. Şunu şuraya alalım. Şöyle bir dikiş yapalım. Şöyle birbirini düğümleyelim arkadaşlar. Tamam. Şöyle burayı da çevirelim. Evet. Dikişimizi yaptık arkadaşlar. Çantamızın bir tarafı böyle görünüyor. Şimdi diğer tarafını dikelim. Aynısını örmek için videoyu şurayı ördüğüm kısımdan tekrar başlatarak örebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamızın dikimini yaptık. Bu şekilde görünüyor. Şimdi arkadaşlar, bir sıra ağız kısmından sık iğne geçeceğiz. Bir yerinden başlayalım. Şuradan başlayalım. Sık iğne örelim. İlk olduğu yere bir tane sık iğne yapalım. Daha sonra şu noktaya, sık iğnenin olduğu noktaya sık iğne örelim. Sonra sırayla
tek tek sık iğneler yapalım. Şuraya. Şurayı bir yakalım. Şurayı da yakalım arkadaşlar. Fazla iplerinizi kesin ve yakın. Şöyle temiz bir görüntü olacak şekilde bir sıra sık iğne örelim arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Şu trabzanın olduğu yere bakın, 2 tane yapıyorum. Bir buraya, bir buraya. Tamam mı? Bir tane trabzanın bu tarafına, bir tane şu tarafına yapıyorum. Sırayla. Tekrar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sık iğnemi ördüm. Şimdi ilk sık iğnenin tepesine kaydırarak bağlıyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar birkaç sıra kaydırma yapacağız. Kaydırma nedir? Bakın. Sıradaki sık iğnenin arka lobuna batıyorum ve tek seferde çıkarıyorum. Bir sonraki sık iğnenin arka lobuna batıyorum. Tek seferde çıkarıyorum. Sıradaki sık iğnenin 2 tane lobu var ya arkadaşlar. Ön lob, arka lob. Arka loba batıyorum ve tek seferde kaydırmayla çıkarıyorum. Bu şekilde kaydırmamızı yapalım. Sıradakine batıyorum. Kaydırmayla çıkarıyorum. Sıramızı bitirelim arkadaşlar. Sıra sonunda tekrar göstereyim size. Evet, sıranın sonundayız arkadaşlar. Bakın. Şimdi şuradan direkt şuraya kaymıştık. Görüyor musunuz? Bir tane atlamıştık orada. Bir tane şu dibine kaydırma yapıyorum ve sonra şuraya kaydırmamı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ayracımızı buraya takalım. Şuraya. Burada bitireceğiz. Şuraya. Bir sıra örelim. Burada bitirelim artık. Şuranın üstüne şöyle, tamam mı? Üstüne kaydırarak sıramızı yapalım. Bakın üstüne kaydırıyoruz. Üstüne kaydırıyoruz. Bir tane lobu alıyoruz. Görüntümüz bu. Bir tane lobu alıyoruz ve kaydırıyoruz. Bu şekilde sıramızı bitirelim. Şuraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna kadar geldim ben. Şöyle 3 tane kaydırmam kaldı. Ayracımızı çıkaralım. Ve şuraya bir tane daha kaydırma yapalım. Bitti arkadaşlar.
Şimdi ipimizi buradan keselim. Evet. Şuraya alalım. İpimizi kaybedelim arkadaşlar. Böyle düzgün bir şekilde ilerletelim. Deliklerden ve kaybedelim. Evet, arkada da bir düğüm atıp bağlayabiliriz. Şimdi bu şekilde ördüm arkadaşlar. Bitirdim. Kapağını öreceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar tam şu noktadan, yani şöyle şuranın sonu 1 2 3 4 tane siyah yapacağız. Diğerini de krem yapacağız. Krem ipimi takmak istiyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Evet, bir sıradakine, 2 bir sonrakine, 3 4 5 14 15. Arkadaşlar 15 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çekip işimi geriye doğru çeviriyorum. Şimdi bu şekilde birkaç sıra sık iğne yapalım. Ben toplam size kaç sıra sık iğne yaptığımı söyleyeceğim. Örelim, gelelim. Arkadaşlar ben bu kadar ördüm. Bakalım kaç sıra örmüşüm. Şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra ördüm. Şimdi bu krem rengi ipimizi koparalım. Siyah iple devam edelim. Evet. Şimdi arkadaşlar siyah ipimizi bir bağlayalım şuraya. Hemen yan tarafa, yanına arkadaşlar ipimi bağlıyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Şimdi kapağın ilk şu noktasına, ilk sık iğnenin tepesine arkadaşlar batıp sık iğne örüyorum. Daha sonra sıradaki şuraya sık iğne, buraya sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnenin içerisine birer tane sık iğne örüyorum. Bakın şu noktaya. Şuraya. Buraya. Her sıraya bir tane denk gelecek şekilde örüyoruz. Şuraya kadar. Şimdi şu tam tepe noktasındayım arkadaşlar. Oraya 3 tane yapacağım. 1 2 bir tane daha yapayım. 3 3 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi sırayla devam ediyorum. Bu ipimi alttan yürütüyorum. Evet. Sonuncu sık iğneye tekrar 3 tane yapıyorum. 3. Şimdi tekrar buradan devam edelim. Tek tek örelim.
Şimdi şurayı şu noktaya örüyorum ve şuraya arkadaşlar alttaki ilk siyah kaydırmanın içerisine kaydırma yapıyorum. Tamam mı? Sonra şuraya tekrar bu noktaya kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve işimi şöyle geriye doğru çeviriyorum. İlk sık iğneden tekrar, yani şuradan arkadaşlar, ilk sık iğnemizden görüyor musunuz? Bir, iki tane kaydırma var ya, kaydırmalara dokunmuyorum. Kaydırmalar burada 1, 2. Kaydırmalara dokunmuyorum arkadaşlar. İlk sık iğnenin içerisine sık iğne yapıyorum. Sırayla tekrar sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sık iğne sayımız değişmiyor arkadaşlar. Sadece kaydırmayla şuraya bağlıyoruz. Şimdi ortadaki artırma sık iğnemiz vardı arkadaşlar. Oraya yine 3 tane yapacağız. Tam ortadakine. 1, 2, 3. Neden? Kare şeklinde gitsin diye. Sıradan tekrar sık iğnelerimize devam edelim. Evet. Şu sonuncu sık iğnenin içerisine de batalım. Sık iğnemizi yapalım. Şimdi arkadaşlar burada tekrar kaydırma olan noktaya, şuraya siyahtan alıyorum yani. Kaydırmayla bağlıyorum. Tamam mı? Bir tane daha şuraya kaydırmayla götürüyorum. Bir tane zincir çekip işimi geriye doğru çeviriyorum. Şimdi bir sıra daha sık iğnemizi örelim arkadaşlar. Bir, iki tane kaydırmamız var ya, buraya dokunmuyoruz arkadaşlar. İlk sık iğnenin içerisine sık iğne örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde örelim. Kenarlarda 3 tane artırmamızı yapalım. Her iki kenarda. Burada buluşalım. Evet arkadaşlar, sıramızın sonuna kadar geldik. Bu sonuncu sık iğnemizi de örelim. Tekrar şu noktaya kaydırmamızı yapalım. Ve bir tane daha kaydırma yapalım. İpimizi bu noktada keselim. Bitti arkadaşlar kapağımız. Keselim ipimizi. Evet. Şimdi kaydırmayla bu ipimizi kaybedelim. Bu şekilde kapağımız, çantamız böyle arkadaşlar. Gayet güzel, gayet muntazam bir çanta oldu. Kapak kısmına şöyle manyetik düğmeler takacağız arkadaşlar. İsterseniz iki tane takın, isterseniz bir tane ortaya takın. Bu şekilde. Bir tane de yeterli olur. İki tane de takabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu takalım. Manyetik düğmemizi dikelim. Gelelim. Şöyle misinalı iplerimiz var arkadaşlar. Neredeyse görünmez. Bunlar hayat kurtarıcı. Aynı renk bulamadığınız zaman bu misina iplerini kullanabilirsiniz. Tuhafiyelerde satılıyor. Evet
Evet arkadaşlar, çantamın son hali bu şekilde. Eğer çantamı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olun, yorumlar yapın arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim, sapımı tuhafiyeden temin ettim. Siz de tuhafiyelerden bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.